Biraz önce bahsettiğim teknoloji insanlara ütopik gelebilir, bilimden uzak olan insanlara. Bu teknolojiye sahip olma ihtimali bile dünyada savaşlar çıkartabilecekken siz başka bir spektral alana geçerseniz, yani madde, enerji üzerine modüle edilip taşınabilirse dünyanın tüm politik ve güç dengesini değiştirirsiniz. Firavunlar bu teknolojiye ulaşmaya çalışmışlar. Belki de ulaştılar. Bu teknolojiye belki de ulaştılar. Yani enerji üzerine bir maddeyi bindirmeyi başardılar. Ama bunu 1800'lerden sonra yapılan bilimsel araştırmalarda insanoğlu henüz keşfedemedi. Bunun keşfedemediğini nereden anlıyoruz? CERN'den. CERN'de insanoğlu maddeyi güç kullanarak ışık hızına ulaştırmaya çalışıyor. Parçacık deneylerinde yaptığı gibi. Halbuki maddeyi enerji üzerine modüle etmeyi başarmış olsa bu deneye gerek kalmayacak. Bu çok ilkel bir metot diye tersine mühendislikte baktığınızda DNA'yı titreştirmeye çalıştıklarını fark ettik. Yüksek titreşimlerle, yani DNA molekülüne baktığımızda, yani aslında baktığınızda kainatın %99.99999 13 tane 9'luk noktada bomboş olduğunu görüyorsunuz. Aslında maddenin %100'ü var fakat belli spektral alanlarda yayılmış durumda. Hepsi hepsine görünmek zorunda değil. Yani buzdağının görünen kısmı gibi. Bir kısmı görünüyor. Bazıları hiç görünmüyor. Suyun altında yürümüş. Giza'daki piramitler teknik olarak incelendiğinde ve tersine mühendislik metotları kullanıldığında fizik, kimya, biyoloji, mühendislik, astrofizik gibi bilim dalları işin içine dahil edildiğinde arkeoloji, tarih ve filolojinin çok ötesinde verilere ulaşıyoruz. Teolojik olarak baktığınızda Kur'an-ı Kerim'de inanılmaz veriler geçiyor. Bir ayetin tasarımına baktığınızda hep yapıları refere edip Firavun'un referesi kazıklar sahibi olması temel kazığı olduğunu gösterdiğini anlıyoruz. İtalyan araştırmacılar görüntüledi. Bu insanoğlunun ulaşmaya çalıştığı son nokta. Kur'an'da bu 7 kat gök olarak temsil ediliyor. Bunlar ayrı spektral alanlar olarak anlatılıyor ve çok da geniş yer veriliyor. Krallar, yani firavunlar başka bir şeyin peşindelermiş. Ve Hz. Musa da bu gizli şeyin ne olduğunu bildiği için o sistemi bozmuş. Şimdi bu tek başına hiçbir anlam ifade etmiyor. Yani bir kralın karşısına çıkıp elinizle işte ben ışık saçıyorum dediğinizde adam gülebilir size. Ama şöyle düşündüğümüzde en sonunda Tevrat'ta yazdığı kadarıyla yeni doğan ölümleri ve Firavun'un çocuğu da dahil buna ve İsrailoğullarının Mısır'dan çıkışına izin veriyor. Ve bir süre sonra bir bakıyorsunuz Kızıldeniz'de Firavun bunların peşine düşmüş. Burada bir çelişki var. İşte burada bir gizem var. Antik Mısır medeniyetlerin en çok ilgi çekenlerinden biri. Bunun sebebi şaşası, yaşanmışlığı ve elde ettiğimiz veriler. Ama bu verilerde bilimsel modelleme sorunu olduğunu görüyoruz. Aslında bilimsel modellemeye dayalı ciddi bir paradoks var işin içinde. Antik Mısır incelenirken diğer medeniyetler gibi modellenmiş. Yani Türkler, Çinliler, eski Yunan, Romalılar, tarihi medeniyetlere baktığınızda onlar nasıl inceleniyorsa incelenmiş. Yani arkeoloji, tarih, işte filoloji gibi bilim dalları bunları incelemişler ve elde ettikleri verileri budur diye önümüze koymuşlar. Ama temel sorun şu. Tarihi uygarlıkların hepsinde krallık var. Teokratik rejimler, monarşi hepsinde var. Ama Mısır'da bunun yanında buna ilaveten krallar aynı zamanda tanrı. Şimdi buradaki modelleme diğerlerinden farklı olması gerekiyor. Çünkü zeka seviyesi en düşük insana baktığınızda bir kral gösterdiğinizde onun kral olduğunu kabul eder. Ama bu aynı zamanda tanrı dediğinizde bir dakika der. Tanrı, nasıl tanrı? Hangi özelliğinden dolayı tanrı? Ölmüyor mu? Ya da başka alametleri mi var? Tanrı'nın oğlu yarı insan, yarı tanrıysa bir alameti olması lazım işte. Eski Yunan'da Zeus'lar ve onların oğulları var, alametleri var. Mısır'dakinin alametleri neler diye bilimin sorması gerekiyordu. Çünkü bunlar bir tane kraldan bahsetmiyoruz. Onlarca, belki de yüzlerce kral kendisini tanrı olarak kabul ettirmiş ve bunu bir din haline getirmiş ve bu dini halkına pazarlamış ve halk da bunu kabul etmiş. Kabul ettiyse çok ikna edici bir şeylerin olması gerekiyor. Yani kral mısın, tanrı mısın, tanrı kral mısın? Çok ikna edici noktalar olması gerekiyor.
Bilim bunu sorgulamamış. Bilim bunu mistisizm başlığı altında es geçmiş ve gitmiş. Halbuki asıl sorulması gereken soru bu. İnsan kendini Tanrı olarak diğer insanlara nasıl sunabilir? Ve kanıtları ararken de buna göre araması gerekiyor. Yani papyrus'un hangi renklerde yazıldığı, işte oymaların derinliği, güzelliği değil. Sorulması gereken asıl soru, yani bulmamız gereken bir gerçeklik var. Bu gerçekliği bulmaya odaklanmalıydık bilimsel çalışmalarda. Bu yüzden bu çalışmalarla ilgili yayınların tamamında kusur var. Neden kusur var? Çünkü bir yayın gördüğünüzde, yani bir papyrus'u deşifre ettiğinizde, bu papyrus zaten çoğunlukla kraliyetin propagandası ve şunu demeniz gerekiyor. Bu papyrus'un içindeki veriler budur ama bu kendini Tanrı olarak ilan eden bir yönetimin propagandası olduğu için gerçekliğiyle uyumluluğu araştırılmalıdır. Yani ortada bir din varsa bile gerçeklikle uyumluluğun nasıl olduğu araştırılmalıdır. Bu yüzden Mısır'da, Antik Mısır'ın incelemelerinde bir bilimsel paradoks görüyoruz. Antik Mısır'da yapılan araştırmalar, biraz önce bahsettiğim gibi işte filoloji, tarih, arkeoloji gibi bilim dalları tarafından yapıldı. Resmi söylemler bunların verileriyle oluşturuldu. Ve Antik Mısır'ın hayatı önümüze bunlarla konuldu. Ama bunun dışında bağımsız araştırmacılar ciddi araştırmalar yaptı. Özellikle Osmanlı'nın Mısır hakimiyetini kaybetmesi dönemlerinde Avrupa'dan çok ciddi sayıda araştırmacının Mısır'a gittiğini ve orada ciddi araştırmalar yaptığını görüyoruz. Bu araştırmacıların ortak söylemleri piramitlerin kral mezarı olmasından daha ziyade bir enerji yayılımına sahip santraller olduğu düşüncesi. Ve bunların çok ünlülerinden biri Werner von Siemens. Yani bugünkü Siemens şirketinin kurucularından. 1881 yanılmıyorsam Mısır'a gidiyor ve Giza platosunda Büyük Piramit Keops'un tepesine çıkıyor. Elinde bir şişesi var. Şişesinden tam içeceğini içmeye çalışırken şişeyle dudak arasında bir arklanma oluştuğunu görüyor. Ve şişeyi elinden fırlatıyor. Yanındaki arkadaşı, hatta o Mısırlı bir tercüman ya da rehber, korkarak kaçıyor. Büyü veya başka bir şey olarak zannediyor. Mistik işte inanış olduğu için. Korkarak kaçıyor. Anılarında bir enerji aktarımı, yani bir arklanma gördüğü için anılarında elektrik potansiyelinin ne kadar yüksek olduğunu yazıyor ve bahsediyor. Bunun dışında Nikola Tesla'nın yine ilk iş hayatı döneminde, Nikola Tesla'nın 2 tane hayat dönemi var. Birisi Avrupa'da geçiyor. Daha sonra Amerika'ya gidiyor. Amerika'ya gitmeden önceki Avrupa'daki iş hayatı döneminde ciddi bir elektrik araştırmacısı ve Nikola Tesla'nın Mısır'a sık sık gittiği, piramitleri incelediği, bu incelemelerle kendi, hatta şu anda bir dünyaca bilinen Tesla Kulesi, Wardenclyffe Kulesi'ni inşa ettiği, buna göre modellediği, buradaki teknolojiyi neredeyse birebir kopyaladığı şeklinde ileri sürülen tezler var. Bunların bir bölümü mantıklı, bir bölümü hikaye gibi görünse de bazı gerçeklikleriyle ciddi kesiştiğini görüyoruz. Bunların dışında son olarak da 2025 yılında İskoç ve İtalyan araştırmacıların büyük bir basın toplantısıyla dünyaya duyurdukları keşifleri var. Bu keşif Giza platosundaki piramitlerdeki görüntüleme keşfi, piramitler üzerinde yapılan görüntüleme keşfi, gelişmiş görüntüleme yöntemleri kullanılarak piramitlerin temel bölgesi, yani piramitlerin alt bölgesi incelendi. Bu bölgede de piramitlerin temelinin 2 kilometreye kadar uzanan bir yapı olduğu görüldü. Piramitten daha büyük yapılar olduğu görüldü. Bu yapılar 8 ayrı sütunun piramidin taban alanına bağlandığı, bir blokla birlikte bağlandığı ve bu sütunların boyunun 650 metre kadar uzun olduğu, bunlar dörderli olarak 2 ayrı bloğa bağlandığı, bunun da altında toplamda 2 kilometreye kadar uzanan büyük bir taş bloğun olduğu görüntülendi. Çok tartışmalı bir şeydi bu, keşifti. Ama çok ciddi görüntülere ulaşıldı. Giza'daki piramitler teknik olarak incelendiğinde ve tersine mühendislik metotları kullanıldığında, fizik, kimya, biyoloji, mühendislik,
astrofizik gibi bilim dalları işin içine dahil edildiğinde arkeoloji, tarih ve filolojinin çok ötesinde verilere ulaşıyoruz. Mesela Keops özelinde baktığımızda Keops'un yönlere göre konumlandırılması neredeyse mükemmel. Bugünkü haliyle bile Keops yönleri 0,05 derecelik sapmayla gösteriyor. Fakat Keops'un ilk kurulduğu zamana gittiğimizde neye göre baz alındı bu yön, yani bu kadar mükemmel oturtma neye göre baz alındı dediğimizde kutup yıldızına göre baz alındığını görüyoruz. Yani kutup yıldızına göre odaklanmış bir kuzey ve ona göre değişen güney, doğu ve batı yönleri oturtulmuş oluyor piramidin yönleri açısından. O dönemki kutup yıldızı nedir diye baktığımızda eksenel salınımı yani prezisyon 26 bin yılda bir 360 derecelik sapma yapar. Yani bir yalpalama hareketi yapar dünya eksen üzerinde dönerken. Ve bu da kutup yıldızlarının değişmesine neden olur. Piramidin yapıldığı dönemdeki kutup yıldızının bugünkü Polaris olmadığını anlıyoruz. O dönemki Draco yani ejderha ya da yılan takım yıldızı olan takım yıldızına bağlı Tuban yıldızıymış o dönemin kutup yıldızı. Ve astrofizik hesabına göre geriye gidersek M.Ö. 2467 yılında Tuban ile %100 eşleşme olduğunu görüyoruz. Bu da bizim keşfettiğimiz bir detay oluyor. Şimdi 2467 yılında Tuban'a göre odaklanan bir piramit olduğunu düşünürsek, üst yapının o odağa göre yapıldığını düşünürsek, M.Ö. 2467 yılı ile arkeolojik tarih arasında bir çelişki olduğunu görüyoruz. Çünkü arkeolojik tarih piramidin 2580 ve 2600 yıllar arasında yapıldığını bize söylüyor. Bu aradaki 113 yıllık farkın nereden oluştuğunu düşünürsek iki tane neden olduğunu görüyorum. Bir tanesi piramidin üst yapı olan bizim gördüğümüz piramidin yapılması evet o tarihte başlayabilir ama altyapının yapılması yani o tüneller, o temellerin yapılması 100-113 yıllık veya 120 yıllık bir süreyi kapsayabilir. Yani buradan da İtalyan ve İskoç araştırmacıların görüntüleme yöntemleriyle bulduğu yapının ne zaman yapıldığı, neden bu tarih aralığının farklı çıktığını anlayabiliriz. Yani şunu diyebiliriz kısaca, piramidin projesinin onaylandığı veya inşaata başladığı tarih M.Ö. 2467. Önce temelden başladılar. O 2 kilometrelik temel dizayn edildi. Sonrasında yüzey başladı. Bu da bize şunu gösteriyor. Aslında o dönemle ilgili bazı mitler var. İşte piramidin inşaatında çalışan işçilerin öldüğüne dair bazı yazıtlar vesaireler bulunmuştu. Buradaki şeylerde üst yapı piramitlerinde çalışanlar değil, altyapı tarafında çalışanların öldürülmüş olabileceği imajını veriyor bize. Yani çünkü altyapı en gizli olan yapı, piramidin asıl maksadını ortaya çıkaran yapı. Piramidin üst yapısından asıl maksadını anlayamayabilirsiniz, altyapıdan anlamanız gerekiyor. Piramidin yapısına baktığımızda taşların, o yapıda kullanılan taşların özel nitelikli taşlar olduğunu görüyoruz. Piramidin iç kral odalarına giden bölümlerde iletken taşlar, diğer bölümlerde yalıtkan taşlar, en dışta elektromanyetik izolasyon özelliğine sahip kaplamalar ve en tepede de primadon dediğimiz tepe noktasındaki altın veya gümüşten yapıldığı söylenen metal parça. Bunları görüyoruz. Bu altın veya gümüşten parçanın da sivri uç prensibine göre yapılmış olduğunu görüyoruz. Bu çok önemli bir nokta. Elektriksel iletim açısından sivri uç prensibin çok önemli bir noktadır. Daha sonra kral odası ve onun içindeki lahitin birbirine olan oranları. Tüm boyutlar arasında 1/5 oranında bir oran olduğunu görüyoruz. Daha sonra kral odası, lahit ve piramidin birbiriyle olan fraktal oranları, pi ve fi sayılarına göre oranlarının uyumluluğunu görüyoruz. Piramit dediğimiz yapı aslında temelini varsaymazsak üst yapının bu oransallık, bu elektriksel iletkenlik, elektromanyetik soğurganlık veya yalıtkanlık verilerini baz aldığınızda sanki bir elektriksel alan, bir elektromanyetiksel alanı yönetme, yönlendirme, modüle etme gibi bir şekilde tasarlandığını, boş odaların ve dolu odaların bulunduğu ve bunların belirli bir oranlarla birbirini desteklediğini düşündüğümüzde kesinlikle bir güç modülasyonu amacıyla yapıldığını, yani piramidin
o üçgen olarak gördüğümüz üst yapının kesinlikle bir güç modülasyonu amacıyla tasarlandığını görebiliyoruz. Evet, piramidin üst yapısını daha detaylı incelediğimizde, tümden incelediğimizde bu sefer şunu görüyoruz. Şu anki elektrik devrelerinde kullandığımız bir kondansatöre benziyor. Kondansatörler elektrik yüklerini tutmak, yani orada bir havuz gibi düşünün, elektriksel yükler orada tutuluyor. Piramit de aynı bu şekilde bir kondansatör, yani üst yapıda gördüğümüz o üçgen piramit bir kondansatör şeklinde konumlandırılmış ve tasarlanmış şekilde görülüyor. O yüzden çeşitli odalar, belli katmanlarda boşluklar görülüyor ve o boşlukların elektrik iletkenliğine sahip taşlarla çevrili olduğunu, o taşların dışındaki taşların yalıtkan özellikte olduğunu görüyoruz. Yani bir izole edilmiş ortamda elektriksel alan hapsedilmiş durumda gibi görülüyor. Bununla beraber Giza platosunun dünyanın elektromanyetik alanıyla ve tellürik akım alanlarının tam düğüm noktalarında olduğunu da görüyoruz. Hani tesadüfleri sıralıyoruz. Hani bu kadar çok tesadüf var. Bu alana kurulduğunu, yani elektromanyetik düğüm noktalarına kurulduğunu, tellürik akımların oradan geçtiğini, Schumann rezonans frekansının en aktif olarak düğüm noktasında olduğu bir noktada Giza platosunun olduğunu görüyoruz. Sonrasında bu yeni keşfedilen 8 büyük sütunun kızılötesi yayılım yaptığını görüyoruz. Yani burada bir enerji oluşumu olduğunu anlaşılıyor. Bunun aslında bir bildiğimiz bizim transformatörlere, yani bobinlere benzediğini görüyoruz. Ve su kanallarının da bunlara yönlendirildiğini görüyoruz. Bu çok enteresandır. Yani suyun kinetik enerjisi bunlara yönlendirilmiş tünellerle, yeraltı kaynak suları ve bu bobinlere çarparak geçmesi sağlanıyor. Bunu görüyoruz. Daha sonra çok ilginçtir, Mısır'da bir tane bulundu. Sabu diski diye bir disk. Bu diskin tersine mühendislikle ne işe yaradığına baktığında, ne işe yarayabileceğini incelediğimizde su üzerinde girdap oluşturma kabiliyetinin çok yüksek olduğunu görüyoruz. Veya akan akarsuyun bu disk üzerinde bir bobin oluşturulsa, yani bir bakır gibi iletken metaller, bu disk taştan yapılma bu arada, bakır gibi iletkenlerle bu diskin sarıldığını varsaysak ve bunu akarsuyun kinetik enerjisini kullanacak şekilde bir altyapısına kanat bağlasak, bu Sabu diskinin çok yüksek dönüş hızlarına sahip olabileceğini ve bu 8 büyük sütunun içinde yer alabileceğini ve bu sütunların içinde yer alırken de burada yüksek enerji ve frekanslara çıkabileceğini görebiliriz. Bugün Antik Mısır'daki Giza piramitlerinin bu özelliklerini tek tek üst üste koyduğumuzda ve karşılaştırdığımızda karşımıza aslında Tesla'nın ünlü Wardenclyffe Kulesi çıkıyor. Yani bildiğimiz Tesla Kulesi çıkıyor. Kıtalar arası kablosuz elektrik enerjisi transferi yapabilen ve elektrik akımının voltajını ve frekansını yükseltebilen bir sistem bu. İki tasarım arasında farklar görüyoruz. İlk tasarım, eğer piramitler olarak bakarsak, piramitlerde elektrik akımının oluşturulması suyun kinetik enerjisine bağlanmış. İyon taşıyan suyun bobinler üzerinde, temeldeki bulunan o 8 büyük kazık bobin üzerindeki etkileriyle elektrik akımı oluşturulmaya çalışılmış. Tesla Kulesi'nde ise bu yine bir akışkanla sağlanmış, buhar türbiniyle yapılmış. Yani öbüründe su, diğerinde buhar. Diğer fark ise kullanılan transformatör teknolojisi. Nikola Tesla Kulesi'nde ikili bobin dediğimiz, karşılıklı olarak belli sarımda sarılmış bakır iletken teller kullanılarak sarılmış bobinlerin etkileşimi ile voltaj ve frekans yükseltme teknolojisi kullanmış. Mısır'da ise bunlar iki grupta oluşan dörtlü bobinlerle sağlanmış. Yani önce bir grup dörtlü bobin kendi arasında elektriksel etkileşim oluşturuyor. Sonra diğer bobin kendi arasında elektriksel etkileşim oluşturuyor, frekanslar yükseltiliyor ve zannediyorum ki doğru oranladıklarını düşünerek konuşuyorum. Bu iki bobin de birbirini nötrlemeden piramitte çok daha yüksek bir elektriksel alan ve
frekans oluşturuyor, elektriksel frekans oluşturuyor. Bunu da zaten baktığınızda kıtalar arası elektrik yayılımı diye düşünürsek çok yüksek frekanslara çıkabilmeniz gerekiyor ki ionosfere bu elektriksel akımı aktarabilirsiniz. Şimdi bu ne anlama geliyor? Bundan sonra dünyada yeni bobin sistemleri oluşur. Bu bobin sistemleri sayesinde kablosuz elektrik daha kolay hale gelebilir. Ve bu bobin sistemleri kullanılarak başka alanlarda da birçok şey yapılabilir. Çünkü elektrik alanı ve elektromanyetik alan ve elektriksel sinyallerin yüksek frekanslara ulaştırılması dünyada madde üzerindeki enerjinin etkileşimini anlamak açısından ve maddenin dönüşümü açısından çok değerli noktalara bizleri taşıyabilir ve taşıyor. Kısacası iki teknoloji arasında birbirine benzerliği gördüğümüzde Nikola Tesla'nın gençlik zamanında, iş hayatında Mısır'a gidiş gelişlerinin ne anlama geldiğini anlıyoruz. Yani burada aslında bir Mısır'ın teknolojisinin kopyalanması var. Büyük ölçüde öyle görünüyor. Yani kopyalanmış. Çünkü Nikola Tesla'nın ondan sonraki hayatındaki buluşlarına dikkat ettiğinizde tamamen titreşim ve frekanslar üzerine. Mısır'dakiler de aynı. Siz oradaki teknolojiyi alıp Amerika'ya taşımışsınız demek oluyor bu. Tabii bir de şu yönden de baktığımızda piramitlerin yeraltı düzeneğini göremediği için doğal olarak modellemesini tam olarak piramit bobin sistemine göre yapamamış. Kendi bobin sistemini mecburen oluşturmuş. Orada da yine büyük sütunlar gibi Tesla Kulesi de 47 metrelik büyük bir bobin, uzun bir bobine bağlı. Aynı şeyi orada da gerçekleştirmiş. Peki Antik Mısır'da bu kablosuz elektrik var. Bunun da görülmesi lazım. Hani baktığınızda bu anahtar kilit meselelerden bir tanesi. Yani kablosuz elektrik kullanılıyorsa bunu da Mısır'da güncel yaşamda bu yaşama ait izlerde görmemiz gerekiyor. Evet aslında bunu görüyoruz. Fakat bunu resmi söylemlerde ki bilim bize başka şekilde anlatıyor. Örnek verelim, çalışmalardan bir tanesi şu: Tutankamon'un lahiti ve lahitteki maskesi üzerine bir kaplama araştırması yapılıyor. Bir Japon araştırmacı tarafından yapılıyor ve bilimsel makale olarak da yayınlanmış. Kaplamanın üzerinde kaplamanın 29 nanometre kalınlığında olduğunu ve tüm yüzeyde homojen olduğunu, girintili çıkıntılı yüzeylerde dahi bozulmadığını ve homojen kristal yapısını sürdürdüğünü görmüş. Yaklaşık bir 5000 yıllık belki de bir baktığımızda kalıntı bu. Bunun ne anlama geldiğini şöyle anlayabiliriz. 29 nanometrenin büyüklüğü koronavirüsün çeper çapının yarısı kadar. 2 DNA ipliğinin arasındaki mesafenin 10 katı kadar. Bir saç telinin ortalama 3000 ila 5000'inde biri, saç telinin çapının 3000 ila 5000'inde biri büyüklüğünde diyebiliriz. Yani bu kadar ince kaplamayı peki şu anda dünyamızda yapıyorlar mı? Evet, yapıyorlar. Elektrolitik kaplamalarla yapılıyor. Ustası gerekiyor. Onda da herkes yapamaz. 2, atomik biriktirme ve böylece katman oluşturmayla yapılabiliyor. Bu da yüksek teknoloji gerektiriyor yine. Ama Antik Mısır'da bunun yapıldığını görüyoruz. Peki bunu Antik Mısır'da nasıl yapmış olabilirler? Elektrolitik kaplama türüyle yapmış olabilirler. Kablosuz elektrikle yapmış olabilirler. Sonra piramidin iç tarafında yiyeceklerin bozulmadığını fark ettiler. Bunu hatta son dönemde, belki de son 50 yıldır birçok araştırmacı gidip test etmeye çalıştı ve başardı. Şu anki teknolojiyle dünyanın birçoğu zaten bunun ne anlama geldiğini bilmiyor. Ama temel olarak en temelden baktığımızda bozulmanın genel olarak bir yiyeceğin, bir organik maddenin bozulmasının kimyasal bağ oluşturma ile ilişkisiyle başlar. Bu da genel olarak oksidasyonla, yani oksijen bağlanması ile ilişkilidir. Piramidin içine bir organik madde konulduğunda, özellikle Kral Odası bölümünde organik madde konulduğunda bozulmuyor. Nasıl bozulmuyor? Çünkü çok yoğun elektron akışı var ve organik maddenin dış yüzeyleri sürekli elektronla kaplanmış oluyor. Bu elektronla kaplanmadan dolayı oksijen gibi veya bağlansa bile çok az bağlanıyor. Yani uzun sürede bozulmalar gerçekleşiyor. Buradan da aslında şunu anlıyorsunuz. Kral Odası eğer ölülerin tutulacağı bir oda olsaydı mumyalama için bu kadar zahmete girmezlerdi. Çünkü orada bozulmuyor. Yani o oda hiç açılmadığını düşünürseniz yoğun elektron akışıyla kaplanan bir yüzey
asla başka bir kimyasal tepkimeye girmiyor. İçeriden belki biraz olabilir ama hiçbir şekilde bir şey oluşmuyorsa o elektron akışları onun bozulmasına izin vermeyecektir. Hatta biz bunu bir deney olarak yapalım diye de düşünüyoruz. Bu sadece buzdolabı teknolojisi değil, aynı zamanda çamaşır yıkama ve temizleme teknolojileriyle ilgili de çığır açacak bir yöntem olarak düşünülebilir. Bir diğer hayattan aldığımız verilerde tarımsal verimliliği görüyoruz. Piramitlerin çevresindeki tarlalarda yılda 2 veya üstü ürün alındığı, mahsul alındığı tarihi kayıtlarda yazıyor. Bu da piramitlerin çevresinde ciddi bir enerji alanının olduğunu, belli frekanslardaki enerjilerle bitkilerin büyümesi yönünde indüklemeye sebep olduğunu bize anlatıyor. Bu çalışmaları, yani bitkilerin belirli frekanslardaki enerji dalgalarıyla daha hızlı büyüyeceği noktasında biz bazı çalışmalar yaptık ve yılda buğdayın 3 defa mahsul verebileceğini anladık. Bunun dışında bizim dışımızda çalışma yapan bazı üniversiteler var. Onlarda da aynı şekilde bilimsel makaleler yayınlandı. Zaten hatırlarsınız, yani şu anda zaten piyasada kullanılan full spektrumlu lambalarla, yani ışık enerjisiyle de bitkilerin büyümesi hızlandırılıyor ve meyve kalitesi hızlandırılıyor. Çünkü bir indükleyici etki, bir diğer tarafta da enerji etkisi zaten bitkinin büyümesine katkı sağlıyor. Tabii bu şimdi baktığımızda bu teknoloji, piramitlerin çevresindeki bu kadar verimlilik Nil taşkınlarıyla, iklimin güzelliğiyle vesaireyle alakalı değil veya Tanrı'nın lütufuyla alakalı değil. Sonuçta teknik bir konu ve teknik bir konunun sonucu. Aynı şey şu anda dünyada uygulanmış olsa kıtlık diye kimsenin bağırmayacağını düşünüyorum. Ve meyve sebze fiyatları veya işte tarımsal ürün fiyatlarının bu kadar artmayacağını da düşünüyorum. Bir diğer veri ise ikonografide gördüğümüz dijet sütunu. Çok enteresan. Dijet sütunu bildiğimiz bir elektromanyetik anten. Ve dijet sütunu bunu birçok taş oymada, papürüste görüyoruz. Şehrin belli yerlerine dikiliyor. Bu dikilen yerlerde dijet sütunun üst tarafında bir güneş var, ışık saçıyor. Yani bildiğiniz bir sokak lambası dikilmiş. Ama bunu din olarak göstermişler. Yani Tanrı oraya ışık getirdi gibi göstermişler. Zaten firavunlara da ışık getiren diyorlar. Ve Antik Mısır kayıtlarında da firavunların ülkelerine ışık getirdiği, hep ışıktan bahsediyor. Bu ışık şey değil, yani ruhani bir ışık değil. Bunu böyle anlıyorsunuz. Çünkü dijet sütununu gördüğünüzde elektromanyetik bir anten. Elektromanyetik zaten bir elektrik alan transferi var. Oradaki antenden yakalanan elektriksel alan lamba ile beraber enerjiye çevrilmiş ve orada yanıyor. Onu görüyorsunuz. Sonra Dandera Vadisi'nde Dandera'nın ışığı diye bir şeyi görüyoruz. Bildiğiniz bugünkü filamentli ampul. Ve buradaki biz yazıtlardaki, kabartmalardaki görüntüyü alıp 3 boyutluya çevirdiğimizde bunun gerçekten bir ampul olduğunu gördük. Ve bu da aslında ışığı getirenin, ışıkla ilgili verilerin somut olarak kanıtlarını gösteriyor. Yani bunu işte mitolojik olarak, şu anki bilim, resmi söylemler bunun mitolojik bir görüntü olduğunu iddia etseler de, yani insanları aptal yerine koysalar da aslında bu bildiğiniz son derece bir teknoloji. Ve buradan anlıyorsun ki zaten bütün şeyleri değerlendirdiğinde piramitler bir elektrik ve enerji santrali. Bu enerji santrali kablosuz elektriği Mısır'a yaymış. Kablosuz elektriği Mısır'a yayılmasıyla işte Mısır'da verimlilikler artmış, kaplama teknolojileri gelişmiş, tıp gelişmiş, birçok şey gelişmiş. Şehirler ışıklandırılmış ve ışığı getirenler kimler? Firavunlar. İşte size kayıp parça. Kral nasıl tanrı olur? Işığı getirdiği için. Mısırlılar da tam bunu diyor. O ışık getiren diyor. Güneş gibi doğuyor diyor. Yani kral lütfediyor, ışığı getiriyor. Şimdi mumla veya kandille yaşadığınız bir dönem 5000 yıl öncesini düşünürseniz, hiçbir kandile veya muma bağlı olmayan bir ışık görürseniz, bunun tesadüf olmadığını, bunu getiren kişinin Tanrı veya Tanrı'nın işte oğlu, dayısı, yeğeni neyse artık o olduğunu anlayabilirsiniz. Böyle düşünmeniz isteniyorsa çok kolay düşünürsünüz böyle. Hele bu Tanrı bir de geceleri elinde bir lambayla geziyorsa, ki birçok papürüste elinde bir lamba tuttuğunu görüyorsunuz. Evet, kesinlikle Tanrı'dır dersiniz. Yüzyıllar boyunca da soyunuz, işte
torunlarınız, geçmişiniz, gelmişiniz yüzyıllar boyunca da bu Tanrı'ya inanırlar. Tüm bunların yanında peki bu veriler gizlendi. Başka kaynaklar yok muydu? Evet vardı. Teoloji bunlardan çok önemli kaynaklardan biri. Hatta bilim çok ünlü üniversitelerdeki akademisyenler teolojiyi bu elindeki verileri kullanarak reddetmeye de kalktılar. Özellikle Tevrat'ı, İncil'i ve Kur'an'ı bu veriler Mısır'da göremediğimiz için böyle olaylar yaşanmamıştır. Mısır'dan çıkış, İsrailoğulların köleleştirilmesi gibi şeyler yaşanmamıştır diye öne sürdüler. Ve insanlar da buna evet bilim böyle söylüyorsa doğrudur deyip inandılar. Halbuki işin diğer tarafında teolojik olarak baktığınızda Kur'an-ı Kerim'de inanılmaz veriler geçiyor. Önce Firavun ben sizin tanrınız değil miyim diye halkına hitap ediyor. Yani Firavun'un tanrı olduğu net olarak orada geçiyor. 2. Burası çok ilginç, bu yeni keşifle de ilgili. Çeşitli uygarlıkların yapılarıyla ilgili atıfta bulunan bir ayet var. Bu ayette şöyle geçiyor. Kayaları oyan Semud kavmi, sütunlar sahibi İrem şehri, kazıklar sahibi Firavun. Yani yapısal özelliklerini sayıyor uygarlıkların, Firavun'a gelince de kazıklar sahibi diyor. Bu bilgi gizli bilgiydi. Mart 2025'te ortaya çıktı. Temel kazıkları olarak gördüğümüz şeyi İtalyan araştırmacılar görüntüledi. Bu da Kur'an-ı Kerim'in çok ince, latif mucizelerinden biri. Bunu İslam alimleri başka türlü yorumlamış olabilir geçmiş dönemde. Çünkü herhangi bir bilgiye dayalı yorum değil, sosyolojiye dayalı yorumlardı bu yorumlar diye düşünebiliriz. Ama ayetin duruş şekline baktığınızda, tasarımına baktığınızda hep yapıları refere edip Firavun'un referesi kazıklar sahibi olması, temel kazığı olduğunu gösterdiğini anlıyoruz. Ve sonra Firavunlardan bahsederken de Kur'an-ı Kerim'in en önemli matematiksel verilerinden bir tanesi olarak da Hz. Musa'yı görüyoruz. Hz. Musa, Kur'an-ı Kerim'de adı en çok geçen peygamber. Yani bir tezat var değil mi ortada baktığınızda işte Hz. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam var, Hz. İsa var, Hz. Süleyman, Hz. Davut var, bir geride Hz. Musa var. Yani aslına baktığınızda kronolojik sıralasanız tersi olması gerekirken Hz. Musa Kur'an-ı Kerim'de çok ciddi manada yer alıyor. Ve çok enteresan bir stratejiyle anlatılıyor. Hz. Musa'nın Firavun ailesinin içine yerleştirilmesi, gizli bir işin ifşası ile başlıyor. Firavun ve yönetimine onların korktukları şeyi ona göstermek amacıyla yerleştirildiği söyleniyor. Yani o dönem Firavunlar yeni doğan İsrail bebeklerinden erkekleri bir yıl sağ bırakıyor, bir yıl öldürülüyor. Hz. Musa'nın doğduğu yılda öldürülme yılı. Çünkü Firavun daha öncesinde rüyasında bir İsrailoğlunun doğacağını, o İsrailoğlundan doğacak olan o kölenin onun tahtını yıkacağını görüyor ve buna göre bir karar veriyor. İşte bir yıl doğan bebek öldürülüyor, bir yıl doğan bebek öldürülmüyor gibi. Böylece hem kölelik devam ettiriliyor hem de Firavun da riski azaltmış oluyor diyelim. Kur'an-ı Kerim annesine vahyedildiğini, çocuğu nehre bırakması gerektiğini ve endişe duymaması gerektiğini söylüyor ve Hz. Musa, işte bebek Musa olarak Nil nehrinden ilerliyor. Ne tesadüftür ki Firavun'la karısının çocuğu olmuyor ve karısı buluyor Hz. Musa'yı ve diyor ki bu bizim için göz aydınlığı olur. Ve evlat ediniriz belki ona diyor ve Firavun ailesine giriyor Hz. Musa. Onun Mısır'da yaşayan İsrailli bir kölenin, İsrailoğullarına ait bir kölenin çocuğu olduğunu da bilerek bunu yapıyorlar. Alıyorlar ve Hz. Musa Firavun ailesinin içinde yetişmeye başlıyor. Daha sonra işte büyüyor, gençlik çağını geçtikten sonra işte bir kavgaya karışıyor ve o kavga sonucunda işte bir suç işliyor ve korkarak Mısır'dan kaçıyor. Daha sonra da dönüyor. Döndüğünde Hz. Musa yolculuğunda ilk vahyini alıyor. Daha doğrusu Allah'la konuşuyor ve ona 2 özel mucize veriliyor ve Firavun'a gitmesi, Firavun'un artık durdurulması gerektiği söyleniyor. Hz. Musa Firavun'a gidiyor. 2 mucizesi de şu. 1. Ayet şöyle diyor. Elini koynuna sok ve sonra çıkar. Bak
ışıldayan bir el. Şimdi bu tek başına hiçbir anlam ifade etmiyor. Yani bir kralın karşısına çıkıp elinizle işte ben ışık saçıyorum dediğinizde adam gülebilir size. Ama şöyle düşündüğümüzde manzarayı, Firavun elinde geceleri lambayla dolaşıyor ve güneşin oğlu oluyor ve Tanrı olmuş oluyor. Hz. Musa bu sefer elini koynuna sokup çıkarttığında parlayan bir el gösteriyorsa tez ve antitez görüyoruz. Yani Hz. Musa şunu demiş: sen bir aparat kullanarak geceleri ışık saçtın ve güneşin oğlu oldun ve halkına Tanrı olduğunu ilan ettin. Bak, ben gerçek Tanrı olan Allah tarafından gönderildim ve hiçbir aparat kullanmadan elimden ışık saçabiliyorum. Firavun bu mucize karşısında şaşkına dönüyor. Ama bu yeterli olmuyor. Diğer mucizesi devreye giriyor. Firavunların taptıkları şey, o dönemdeki Mısır dininde tapılan şey, herkesin taptıkları biraz farklı bu arada. Yani halk ayrı şeylere tapıyor, firavunlar ayrı şeylere tapıyor. Firavunların taptıkları şey yılan. Yılanla sembolize ediliyor. Ve başlıklarına dikkat ederseniz başlıklarında yılanları görebilirsiniz. Yılanı baş tacı yapmışlardır, yılanlardır. Bunların ana tanrıları yılanlar. Tıbbın sembolü de zaten yılandan gelir. Tep şeklinde. İsmi Tep şehrinden gelir. Sembolündeki yılanların anlamı da odur zaten. Tıbbi semboldeki yılanın anlamı da odur. Eski Mısır, yani Antik Mısır kaynaklı bir veridir bu. Ve Hz. Musa ikinci mucizesini hayata geçiriyor. Elindeki asayı yere bırakıyor ve asa bir anda yılana dönüyor. Ve inanılmaz derecede şaşkınlar. Firavun orada kendi kendine şunu diyor. Diyor ki ben dururken, hani bu Mısır'ın sahibi, ben dururken şurada kendi meramını bile anlatamayacak kadar konuşma becerisi zayıf bir köleye mi Tanrı elçilik görevi verecek? Burada bir kibirleniyor ve yapılan şeyin bir büyü olduğuna kanaat getiriyor. Danışmanların da etkisiyle bir büyü olabileceğini düşünüyor ama bu arada korkuyor. Yani Musa ve Harun'a bir şey yapamıyor. Çünkü gerçekse bu sefer ölüm kaçınılmaz olacak. Çünkü onu gönderen Tanrı, bu mucizelerle gönderen Tanrı onun canını alacaktır veya hepsinin canını alacaktır diye düşünerek geri duruyor. Süreç bu şekilde devam ederken Firavun tebliği, yani Allah'ın dinine inanma tebliğini kabul etmiyor ve bu sefer de Hz. Musa ona diyor ki o zaman İsrailoğullarını benimle birlikte veriyorsun, ben buradan gidiyorum. Yeter bunca yıldır kölelik, yaptığın zulüm yeter çünkü işte çocuklarını öldürüyorsun, bebekleri öldürüyorsun, kadınlara zulmediyorsun gibi şeyleri söylüyor. Firavun bunu kabul etmiyor. Bunun üzerine belalar geliyor. Toplam 9 mucizeden bahsedilir. Hz. Musa ve o dönemde kullanılan mucizeler. Bunun üzerine belalar geliyor. Yani her gidiyor bana İsrailoğullarını ver. Hayır, işte Nil Nehri kana dönüşüyor. Kurbağa istilası, çekirge istilası, salgın hastalıklar vesaire. En sonunda Tevrat'ta yazdığı kadarıyla yeni doğan ölümleri. Mısır'da doğan her çocuk o yıl ölüyor. Ve Firavun'un çocuğu da dahil buna. Firavun da burada biraz endişeleniyor. Zannediyorum ki sıra bana geldi diyor. Ve İsrailoğullarının Mısır'dan çıkışına izin veriyor. İsrailoğulları Mısır'dan çıkıyor. Arkasından şöyle bir topluluk bu. Yaşlılar, kadınlar, çocuklar, evcil hayvanları, işte inek, sığır, koyunları vesaire. Topluluk bu şekilde yola çıkıyor. Ve bir süre sonra bir bakıyorsunuz Kızıldeniz'de Firavun bunların peşine düşmüş. Burada bir çelişki var. İşte burada bir gizem var. Şunu anlamakta zorlanıyorsunuz. Madem Mısır'da öldürebilecekken neden bıraktın? Veya niye onların peşine orduyla düştün? Buradaki tezatın anlamı da işte buradaki gizem ortaya çıkıyor. Hz. Musa'nın neden Firavun ailesinin içinde yerleştirildiği ortaya çıkıyor. Hz. Musa, Firavunların korktukları şeyi öğreniyor. Nedir Firavunların korktuğu şey? Kendisini Tanrı olarak lanse ettiği için aslında bunun bir bilgiye dayalı bir teknik olduğunu, bunun halk tarafından bilinmesinden korkuyorlar. Çünkü bu çok önemli bir veri. Yani ben aslında Tanrı değilim, sizi dolandırdım diyemezsiniz değil mi? Hani ortaya çıkıp ya biz yanlış yapmışız, yanlış anlaşıldı filan da diyemezsiniz. Bunun kıvrılacak bir yeri yok. Bunu toparlayamazsınız. O yüzden Hz. Musa'nın bu iş için, gizli bir işin ifşası için orada olduğunu, orada yetiştirilmesi gerektiğini anlıyoruz. Ve Mısır'dan İsrailoğulları çıktıktan sonra büyük ihtimalle bir gece vakti çıkıyorlar çünkü oradan Kur'an-ı Kerim'in anlatısına göre. Büyük ihtimalle Hz. Musa piramitlerle ilgili öğrendiği sırlardan bir tanesini kullanarak piramitlerin sistemini
durduracak bir hamle yaptı. Ve o hamlede şu anki kral odası olarak gördüğümüz odada, piramidin içindeki kral odası olarak gördüğümüz odada taş lahit olarak tanımlanan bölüm, bu bölüm Mısır'daki en sade yapı bu arada. Hiçbir işleme yok, hiçbir güzelleme yok. Yani bildiğiniz dümdüz taş, pürüzsüz, dümdüz bir taş. O taşın içinde bir parçayı aldığını düşünüyoruz. Ve o parça Mısır'daki elektriğin gitmesine sebep olduğunu düşünüyoruz. Kral odasındaki o ana parçanın. Firavun'un o parçayı alabilmek için İsrailoğulları ve Musa'nın peşine düştüğünü anlıyoruz. Veya öyle olduğunu düşünüyoruz. Çünkü oradaki lahitin kırılarak açıldığı görülüyor. Ve o lahitlerin içinde hiçbir zaman Firavun cesedine ait bir ceset yoktu. Şimdi bunun peşine düşüyor ve Hazreti Musa'nın peşine düşüyor. İşte Kızıldeniz'de boğularak ölümü vesairesiyle iş noktalanıyor. Şimdi buraya baktığımızda bu verilerle ilgili var mı buna benzer bir yaşanmışlık diye baktığımızda önce İpuver papirüsünü görüyorsunuz. Bu çok gizlenen bir papirüs. Öyle ortaya çıktıktan sonra ortayı çok karıştıracak diye üstünü kapattılar, gizlediler, yayınlarını durdurdular. Ama 1912'lerde yayınlanmış bir veri olarak görüyorsunuz. Bu veride şunlardan bahsediyor. İşte Hazreti Musa'nın o dönemde gönderdiği belalar, işte Nil'in kana bulanması, salgın hastalıklar, çocukların ölmesi ve çok önemli bir detay, Mısır'ın ışığı söndü diyor. Mısır karanlığa gömüldü diyor. Yani elektriklerin gittiğini anlatıyor. Ve ilk başta övgülerle başlayan, firavunlara övgülerle başlayan papirüsün sonlarına doğru Firavun'a lanet etmeye başladığını görüyorsunuz. Yani artık Firavun'un sisteminin çöktüğünü anlıyorsunuz. Şimdi burada Hz. Musa nasıl bir parça almış olabilir? Şimdi buradaki Firavun'un piramidin gizemlerinden bir tanesi de, ikinci gizemi de bence bu. Birinci gizem bir kablosuz elektrik üretim santraliydi. İkinci gizem ise kral odasının kullanım amacını bize gösteriyor. Şimdi burada kral odasının yapısına baktığınızda, işte buradaki oranlara baktığınızda, fraktal oranlara baktığınızda oradaki içi bomboş duran bir kutunun hiçbir anlamı yok. Ama bir anlamı şöyle olabilir. Eğer siz oradaki elektriksel alanı bir noktaya odaklamak istiyorsanız oraya bir reflektör koyabilirsiniz. Yani oradaki kutuyu bir elektriksel odak merkezi haline getirebilirsiniz. Bunu da bir reflektörle yaparsınız. Ve anladığım kadarıyla Kefren'de de, Keops'ta da, Mykerinos'un ki kutusu yağmalacılar tarafından çalınmış. İkisinde de bu noktada krallar, yani firavunlar, o dönemin firavunları başka bir şeyin peşindelermiş. Ve Hz. Musa da bu gizli şeyin ne olduğunu bildiği için o sistemi bozmuş. Şimdi burada odaklayıcı bir reflektör var. Bu reflektör ne işe yarar? Sisteme baktığınızda, sistemi çalıştırdığınızda bu kadar yüksek, yani iyonosfere elektrik transfer edebilen bir sistemin içinde kondansatör gibi çalışan bir yapının içinde bir odaklayıcı olduğunda bu kadar yüksek frekanslarla nasıl bir etkileşim oluşturulur diye düşünüyorsunuz. Orada bir insan yatarsa insanla buradaki elektriksel alan nasıl etkileşir diye tersine mühendislikle baktığınızda DNA'yı titreştirmeye çalıştıklarını fark ettik. Yüksek titreşimlerle. Yani şimdi burada da DNA'nın yapısına gireceğiz. DNA molekülüne baktığınızda nasıl bir etkileşim oluşturabilir bir elektromanyetik dalgayla dediğinizde, DNA molekülü çift iplikli bir molekülü, karşılıklı duruyor. Bu aslında son dönemde çok sosyal medyada görebileceğiniz deneyler bir tür akort çatalı gibi titreşebiliyor. Ve buna dışarıdan bir elektromanyetik dalga çarptığında, yani buradaki şeker moleküllerine çarpan elektromanyetik dalga DNA üzerinde harmonik oluşturabiliyor. Ve sadece bu iplikler arasında bir harmonikten bahsetmiyorum, mekanik titreşim olarak. DNA hücre çekirdeğinin içinde 10.000 ve üstü katlarda katlı olarak durduğunu varsayarsak korkunç bir harmonik oluşturma yapısına sahip. Peki tamam, DNA'yı titreştirecek. DNA'nın titreşimi ne işe yarar diye baktığınızda, yani şu anda konuştuğumuz bilim dünyada üniversitelerde bilinmeyen bilim. Sadece özel şirketler tarafından araştırılan ve aslında frekans işleme yapılan, yani Kore, İsrail, Almanya, Amerika Birleşik Devletleri tarafından, ülkeleri tarafından incelenen bir bilim. Türkiye'de bizim gibi birkaç şirket daha var. Ve bu bilimle ilgili dünyada çalışmalar yapıldığını, herkesin bir şeyler yaptığını aslında herkes biliyor. O yüzden ben de bu şekilde rahatça konuşabiliyorum. DNA titreşimi ne işe yarar? Buna başlamadan önce şunu anlatmamız lazım.
Maddenin yapısı incelendiğinde en düşük seviye olan atoma baktığınızda %99,9999 yani 13 tane 9 sayısının peş peşe gittiği bir oranda boşluk olduğunu görüyorsunuz. Yani aslında baktığınızda kainatın %99,99999 13 tane 9'luk noktada bomboş olduğunu görüyorsunuz. Kainat yani madde belli bir spektral alanda var. Ama belli miktarda var. Yani spektral alanını şöyle anlatmam gerekiyor size. Şu anda benim sesimi duyuyorsunuz. Duyduğunuz ses sizin kulak zarınızın titreşim kapasitesi beyninizin yorumlama kapasitesiyle ilgili bir şeydir. Belli bir frekans alanını, belli bir spektrum alanını duyabiliyorsunuz. Ama dünyanın sesi de var şu anda. Dünyanın sesi de var ama onu duyamıyorsunuz. Niye? Kulak zarınızın kapasitesi beynin yorumlama kapasitesiyle uyumlu değil. Ama bu var. Spektral alanlar bunlar. Sizin yok olarak gördüğünüz şey var. Tespit edilebilenler var, tespit edilemeyenler var. Şimdi bizim spektral alanımızda maddenin %99,999 kısmı boş. Ya da tam tersine bakarsak maddenin 100 trilyonda biri var. Ve sonsuz spektral alanlar olduğunu düşündüğümüzde aslında maddenin %100'ü var. Fakat belli spektral alanlarda yayılmış durumda. Hepsi hepsine görünmek zorunda değil. Yani buzdağının görünen kısmı gibi. Bir kısmı görünüyor. Bazıları hiç görünmüyor. Suyun altında gibi düşünün. Şimdi insanlar tarih boyunca, insanlık tarihi boyunca bu spektral alanlarda hareket etmeye çalışmışlar. Bunu insanoğlu bir kısmını bunun başardı. Şuradan başardı. Enerjiyi başka bir enerji dalgasının üzerine modüle etmeyi başardı. Ne mesela? Sesimi elektromanyetik alan üzerine modüle ettim ve artık telsiz telefonlarla taşıttırabiliyorum. Yani sesim ışık hızına ulaşıyor. Işık hızında hareket eden bir elektromanyetik alan var. Bunun üzerine sesi oturttum ve taşıttırıyorum. Bilgiyi oturttum ve taşıttırıyorum. Görüntüyü oturttum ve taşıttırıyorum. Dünya bunun için çabalıyor. Biraz önce saydığım ülkeler. Bu dalga, bu elektromanyetik alan üzerine maddeyi oturtmam lazım. Bu ışık hızına ulaştırmak anlamına geliyor. Maddeyi güç kullanarak, hızını mekanik olarak arttırarak ışık hızına ulaştırmaktan bahsetmiyorum. Maddeyi zaten ışık hızında giden bir trene bindirmekten bahsediyorum. Böylece bunu başarabilirsin. Şimdi buradan tümden tekrar geriye geldiğimizde, konu biraz karışık. Tümden tekrar geriye geldiğimizde bu veriler şimdi ortaya neden çıktı? Yani 100 yıldır saklanan elektrik santrali olduğunu defalarca söylediler. Hiçbir tane akıllı çıkıp da resmi akıllılardan bahsediyorum. Çıkıp da evet pardon doğru elektrik santraliymiş demedi de. İtalyan araştırmacılar bir anda görüntüleme yaptılar ve oradaki bobinleri gördüler ve bunun bir elektrik santrali olduğunu anlaşıldı. Ve dünya şu anda bunun üzerine yoğunlaşmaya başladı. Bu veri neden bize verildi? Yani böyle bir havuç var ortaya atıldı. Bakalım ne olacak? İşte bunun tartışması çok önemli bence. Firavunlar bu teknolojiye ulaşmaya çalışmışlar. Belki de ulaştılar. Bu teknolojiye belki de ulaştılar. Yani enerji üzerine bir maddeyi bindirmeyi, yani kendilerini bindirmeyi başardılar. Ama bunu 1800'lerden sonra yapılan bilimsel araştırmalarda insanoğlu henüz keşfedemedi. Bunun keşfedemediğini nereden anlıyoruz? CERN'den. CERN'de insanoğlu maddeyi güç kullanarak ışık hızına ulaştırmaya çalışıyor. Parçacık deneylerinde yaptığı gibi. Halbuki maddeyi enerji üzerine modüle etmeyi başarmış olsa bu deneye gerek kalmayacak. Bu çok ilkel bir metot çünkü. Yani şöyle anlatayım size. Ben sesimi ışık hızında vermek istiyorum dediğimde ses tellerime büyük enerji bobinleri bağlayıp bağırmaya mı başlamalıyım? Yoksa ufak bir cep telefonumu almalıyım. Şu anda CERN'de yapılan şey bir maddeye yüksek güç uygulayarak onu ışık hızına ulaştırmak. CERN'de yapılan son deneylerden bir tanesinde 27 kilometrelik çaptaki bir boru düzeneği içerisinde, tünel düzeneği içinde protonun ışık hızına yakın hızlarda hızlandırıldığı çalışması ve gözlemi yapıldı. 27 kilometrelik çapın 4 metrelik çapa düştüğü, bu hızlara gelindiğinde 4 metrelik çapa düştüğü anlaşıldı. Bu bize çok değerli bir veri sağlıyor. Aslında bu baktığınızda maddeyi elektromanyetik dalga üzerine modüle ederseniz ışık hızına ulaştığında dünyanın alanının ne kadar küçük olduğunu anlamına gelecek. Aslında biz bunu daha önce İslami kaynaklarda duymuştuk biliyor musunuz? Bastı zaman tayyi mekan kavramıyla duymuştuk.
zamanın uzaması, mekanın kısalması. Işık hızına ulaşan bir maddede zaman uzuyor ama mekan kısalıyor. Bu anlamda baktığınızda çok değerli bir veri olarak görüyoruz. Şimdi buna ulaştığında ne olacak? Şimdi bu veri bize verildi. Tüm dünyadan bunun üzerine atlayan insanlar olacak, akademisyenler. Bu akademisyenler bir şeyi buldum diye Evreka diye ortaya çıkacak. Güç sahibi olanlar bu Evreka diyeni yakalamış olacaklar. Temel hikaye bu. Aslında sinerjik bir beyin çalışması yaptırılması için bu veri sadece anlayanların anlayacağı şekilde ortaya bırakıldı. Yani normal avam olarak baktığınızda, bilimle ilgilenmeyen topluluklar olarak baktığınızda bu verinin sizin için hiçbir anlamı yok. İşte piramidin altında kazıklar varmış, bobin şeklindeymiş. Hani mistisizmine biraz daha mistisizm kadar ama bilgi çok değerli bir şeydir, çok stratejik bir şeydir. Öyle basit şekilde ortamda paylaşılmaz. Bu veri paylaşıldığında bu veriyle ilgili olan dünyada zaten 1000 kişi var mıdır yok mudur emin bile değilim. Yani çok az kişi üzerinden nasıl araştırmalar yapılıyor, nasıl fikirler ortaya çıkılıyor. Alınacak zaten orada da belli yapılan araştırmalar belli seviyededir. Üzerine yeni bir modelleme inşa edip projenin tamamlanması hedefleniyor diye düşünüyorum. Şimdi konuyu şöyle anlamamız gerekiyor. Siz başka bir spektral alan geçerseniz, yani madde enerji üzerine modüle edilip taşınabilirse, bu bir kere transfer teknolojilerinde çığır açar. 2, dünyanın tüm politik ve güç dengesini değiştirirsiniz. Şu ana kadar dünyanın yapmış olduğu en gelişmiş silahlar, atom bombaları, şunlar, hiçbirisi ortada kalmaz. Etkili de olmaz, hiçbir işe de yaramaz. Sizin o büyük uçaklarınız, büyük uçak gemileriniz hiçbirisi de işe yaramaz. Bu insanoğlunun Hazreti Adem'den, başlangıç noktaya Hazreti Adem dersek, ulaşmaya çalıştığı son nokta. Kur'an'da bu 7 kat gök olarak temsil ediliyor. Yani atmosferik katların yanı sıra bunlar ayrı spektral alanlar olarak anlatılıyor. Ve çok da geniş yer veriliyor. Nasıl ulaşılabileceği konusunda da zamanında eski sosyolojik olarak incelemeyen, çünkü Kur'an sosyolojik bir kitap gibi incelenip bu şekilde servis edildiğinde büyük bir toksik etki oluşturuyor. Çünkü her şeyi sosyolojik olarak incelemeye çalışıyorlar. Bilim dalları, farklı bilim dalları, multidisipliner bakış açısıyla incelendiğinde bu spektral alanları, göğün 7 kat alanını başka türlü anlayabiliyorsunuz. Öbür türlüsünde manevi falan, yani mistik, işte böyle garip garip hikayeler anlatıyorlar. Bunlar Kur'an'ın imajına zarar veren açıklamalar oluyor. Bilim, çünkü çok ciddi bilimsel verileri görüyorsunuz içinde. Zaten Firavunlar'da da anlattık. Şimdi konuyu nasıl anlamalıyız? Bize bir havuç verilmiş tüm dünyaya. Bu havucun şeyinde dünyanın, insanoğlunun gelişiminin en son noktasına ulaşmayı hedefleniyor. Bu konuda çalışılıyor. CERN'e hayranlıkla ağzı açık bakmak yerine beceremediği şeklinde bakmak daha doğru bir bakış açısı. İnsanoğlu bunu beceremediği için ortaya bu havucu attı. Kim attı bu havucu? Baktığınızda dünyanın egemen güçleri. Ne demek istiyorum egemen güçleri olarak? Şöyle, şimdi insan sosyal bir varlık. Bu sosyal varlık toplum içinde yaşıyor. Ve yaşarken biz belli referans noktaları alıyoruz kendimize. Mesela toplumsal referans noktamız şöyle oluyor. Bir bilgiyi gördüğümüzde şöyle diyoruz. Ya işte 8 milyar insan yanlış yapıyor olamaz deyip bilginin derinliğine inmeden 8 milyar insanın doğru yaptığını varsayarak o yoldan gidiyoruz. Büyük koyun sürüleri gibi yani. Öndeki koyun yanlış yapamaz, uçurumdan düştü ama yanlış değildir herhalde deyip sen de devamında gidiyorsun. Aynı şekilde bir bilgiyi kabul etmediğimiz zaman da aynı şeyi söylüyoruz. Yani bir buluş, bir keşif varsa ya 8 milyar insanın aklına gelmedi de senin mi aklına geldi deyip onu reddediyorsun. Yani büyük sayılara göre topluluklara inanç besliyoruz. Atalarımızdan da böyle geldik çoğunlukla. Bundan sonra da büyük ihtimalle böyle gideceğiz. Ama zaten bu kurallara uymayan %1'lik bir kesim var dünyada. Ne atasına bakıyor ne geleceğine bakıyor. Veriyi rasyonel olarak değerlendiriyor. Şöyle bakın olaya. İnsanın bu özelliğini bildikleri için pazarlama bilimi moda akımlarını çıkarttı. Böyle sen elbiseyi nasıl tasarlaman gerektiğini düşünmeden kendini yakın hissettiğin sosyal topluluğun giyim kuşamına göre kendini dizayn ediyorsun.
Şimdi şunu düşünün. Moda akımlarının bile odak yöneten odak merkezler var. Bilimi sizce yöneten odak merkez yok mudur? Yani biraz önce bahsettiğim teknoloji insanlara ütopik gelebilir, bilimden uzak olan insanlara. Bu teknolojiye sahip olma ihtimali bile dünyada savaşlar çıkartabilecekken bilimi yöneten yok mudur? Ya da daha basit anlatalım. 100 yıldır kral mezarı diye pazarlanan şeyin aslında elektrik santrali olduğunu 100 yıldır dünya anlamadı mı? Veya bir diğer açıdan mı gidelim? Tesla kulesiyle kıtalar arası kablosuz enerji transferi yapılabiliyordu da sen 150 yıldır neden hala ya da 120 yıldır neden hala kablolu tellerle uğraştın? Bilimi yönetenler var. Bilim kim tarafından yönetiliyor? İşte komple teorisi diye bakılmasın bu konuya. Kardeşim bilim tehlikeli bir şey. Öyle avama kolayca verilebilecek bir şey değil. Kim en büyük tehdit burada bilimi yönetmeye en çok muktedir olan, en büyük tehdite sahip olandır? Doğal olarak gelişmiş dünya ülkeleridir. Bu ülkelerin içindeki gelişmiş lobilerdir. Çünkü en çok zarar görecek olan, bu bilimsel veriyi kaybedip başkasına kaptırdığında en çok zarar verecek olanlar, bilimi kontrol edecek olanlardır. Son olarak Firavunlar zamanında okuma yazma yasaktı. Ama bu dönemde yanlış bilgiyi verirsen okuma yazmayı sonuna kadar serbest bırakabilirsin, hatta teşvik edersin. Ben de şu anda yanlış bilgilerle donanmış bir insanoğlu sorunuyla karşı karşıya olduğumuzu görüyorum. Bilime din gibi inanıyorlar ve ama bilim gerçekliği manipüle etmede kullanıldığı, işte gördük piramitlerde kullanıldığını gördüğümüz gibi. O yüzden insanların sorgulamadan bir şeye inanmaması gerektiği, bilimin belli odaklar tarafından yönetilebileceği fikrine açık olmaları gerektiğini düşünüyorum.